Bir köy düşünün, gördüğünüz zaman hayran kalıp güzelliği karşısında gerçek olduğuna inanamayacağınız. Ya da bir köy düşünün, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne ekleyip koruması altına aldı. İşte o köy Hallstatt Köyü. Selam arkadaşlar, selam ben. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Avusturya'nın incisi olan Hallstatt Köyü'ndeyiz. Özellikle yaz aylarında bu küçük kasaba gerçekten çok yoğun talep görüyor turistler tarafından. Özellikle Asyalı turistler buraya yoğun ilgi gösteriyor. Bunun da sebebini birazdan açıklayacağım size. Hemen gördüğünüz gibi böyle göl kenarında ve aynı zamanda dağ yamacında küçücük bir köy. Manzara gerçekten çok güzel, çok huzur verici. Yani burada muhtemelen emekliliğinizi geçirebilirsiniz, yani senelerce yaşayabilirsiniz. Bir şey dikkatimi çekti bu arada. Şurada çok güzel bir ev var, yani hemen arka tarafta. Ağaç çok güzel kaplamış evi. Pembe bir rengi var. Tam direkt yine göl kenarında. Ama dikkatimi çeken şey şu. Ağacın hemen üzerine, bu arada akın akın insanlar geçiyor. Bir saniye. Yani akın akın Asyalılar geçiyor şu anda göreceğiniz gibi. Neyse, dikkatimi çeken şey şu, gördüğünüz gibi ağacın üzerine fotoğraf çekmeyin işareti yapmışlar. Yani muhtemelen kamera çekmem de yasak diye düşünüyorum. Diye düşünmüyorum, öyle yani bariz şekilde. Yani şuraya da yine Asya dilinde işte özel yaşamlarını herhalde, özel yaşamlarına saygı duymaları gerektiğine dair bir şeyler yazmışlar. Yani köyün meydanı diye nitelendiriliyor. Tam merkez kısmı yani. Ve bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Köy tamı tamına 2017 verilerine göre 774 kişi, yani nüfusu köyün yaklaşık 800 kişiye yakın. Bu kadar az kişi yaşıyor burada ama dediğim gibi çok fazla turist kabul ediyor. Yaklaşık 70.000'e yakın turist misafir ediyormuş. Ama bu turistlerin çoğunluğu zaten göreceğiniz üzere genelde Asya'dan. Bunun da sebebi okuduğum kadarıyla Çinliler burayı hakikaten çok sevmişler, çok beğenmişler ve buranın birebir aynısını direkt aynı ölçüleriyle beraber Çin'de yapmışlar. Tıpatıp aynısını yapmışlar yani. Ve bu nedenle de bilmiyorum, insanlar herhalde bu yüzden ilgilerini çekiyor galiba insanların ki bu nedenle de buraya gezmeye, burayı görmeye geliyorlar. Yazları buraya geldiğinizde hakikaten adım atmakta zorlanıyorsunuz. Hani tıklım tıklım oluyor. Şu anda Mart sonları olduğu için hani bir tık daha rahat yürüyebiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok ama hakikaten çok fazla Asyalı turist var. Bu kısımda Hallstatt'ın meşhur manzarasının olduğu yer, yani kartpostallardaki manzarasının olduğu yer ve gördüğünüz üzere çok yoğun, yani her şey öyle resimlerdeki gibi değil.
Hemen manzarayı gösteriyorum. Şu anda güneş olduğu için çok net çekmiyor sanki. Bakayım, evet. Kiliseyi görüyorsunuz. Güneş olduğu için çok net çekmiyor. Akşam üzeri tekrar geleceğim zaten ama bir de bu halini göstermek istedim. Ve aynı zamanda tabii ki buradaki yoğunluğu göstermek istedim. Ya burada yaşamak her ne kadar güzel olsa da bence bir tık da zor olabilir diye düşünüyorum. Mesela şurada şey yazmışlar. Lütfen özel yaşantıma saygı duyun yazmışlar ki haklılar. Çünkü hakikaten tam bu evin önü Hallstatt manzarasının olduğu yer. Adamın da bu arada çok iyi yerde evi varmış. Tam burası bu fotoğraflarda ya da işte kartpostallarda görmüş olduğunuz o meşhur Hallstatt manzarasındaki kilisenin bahçesi. Şimdi bu Hallstatt tuz madenlerinin olduğu bir yer ve bu nedenle de geçimlerini bu tuz madenciliğinden karşılıyorlar. Avrupa'daki en eski tuz madeni Hallstatt'ta bulunuyor. Yani en eski haliyle ilk tuz madeni Hallstatt'ta bulunuyor. Buradaki insanlar geçimlerini bu tuz madenciliğinden karşılıyorlar, yani sağlıyorlar. Şimdi şöyle, işin aslı şöyle ki erkekler tuz madenlerinde tuzları böyle çıkartıp kadınlara veriyorlar ve kadınlar da bu bizim hani Karadenizli teyzeler taşıyorlar ya sırtlarında. Onlarla beraber köye indiriyorlar bu tuzları, çıkartılan tuzları. Yani genelde buranın halkı geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar, yani hayatlarını bu şekilde idame ediyorlar. Şimdi size ilginç bir şey söylemek istiyorum. Az önce merdivenlerden çıktık ve bizi bir mezarlık karşıladı. Şu anda o mezarlıktayım ve sanırım biraz da sessiz konuşmaya dikkat ediyorum. Bu mezarlıkta yatan kişilerin aileleri bu ölülerin kemiklerini her 15 senede bir alıyorlarmış, değiştiriyorlarmış. Yani bir mezardaki ölünün kemiği anca 15 sene orada durabiliyormuş ve daha sonra 15 senenin sonrasında ailesi bu kişinin kemiklerini bu mezardan alıyormuş. Aldıktan sonra ne yapacaklarını size birazdan kemik evine girdikten sonra söyleyeceğim. Ayrı ayrı tüm kafataslarına ölen kişilerin isimlerini yazmışlar. Ve ne zaman öldükleri de yazıyor bazılarında. Abbastanza. Alt kısımlarda da yani kemikleri bulunuyor. Vücudun diğer uzuvlarından olan kemikler. Ve sanırım hayatımda ilk defa kafatası, yani gerçek bir kafatası görüyorum şu anda. Biraz midem kalktı galiba. Kemik evinin olduğu yer hemen şu kısımdaydı. Ya Hallstatt'ın böyle dar dar sokakları var. Çok güzel ve bence köyü anlamlı kılan da hakikaten bu sokakları. Böyle daracık, minnacık, sanki siz de kayboluyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. İstediğiniz gibi kaybolabilirsiniz burada.
Çünkü kaybolamıyorsunuz yani nihayetinde çok küçük bir yer olduğu için. Her yol, hemen hemen her yol aynı yere çıkıyor. İlla ki kendinizi köyün merkezinde buluyorsunuz. Evet, gerçekten mekan açısından çok şanslıyım. Hiç ummadığım bir şekilde bir tane kafeye girdim kahve içmek için ve böyle bir manzarayla karşılaştım. İçerinin atmosferi de hakikaten güzel. İşletmeciler bu kadar çok turiste rağmen hala sabırlı ve güler yüzlüler. Bu önemli bir ayrıntı bence. Tam akşam güneşinin böyle batmaya başlamış hali hakikaten çok güzel bir görüntü veriyor. Resmen tam bu açıdan maket gibi gözüküyor burası. Ben bayıldım kesinlikle. Bugün hava açısından çok şanslıydık. Yani hava 9 dereceydi, güneşliydi. Montsuz falan gezebiliyordum yani. Tek şanssızlığımız Mart sonu olmasına rağmen hala kayık turlarının, yani bu bot kiralanabilen yerlerin açılmamış olmasıydı. Gölün üzerinde hakikaten biraz gezinti yapıp görüntü vermeyi çok isterdim. Belki bir sonraki Hallstatt gezisinde olabilir ama. Şu anda da manzarasının en güzel gözüktüğü yere doğru ilerliyoruz. Akşamüstü vakti bence en güzel zamanı bu görüntüyü yakalayabilmek için. Şu anda kesinlikle şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü öğlen vaktindeki o kalabalık, o gürültülü kalabalık artık yok. Şu anda hemen sağ tarafa çeviriyorum kameramı. Ve karşımızda dağın yamacındaki o küçük köy. Videomun kapanışında size şunu belirtmek istiyorum. Eğer olur da yolunuz Avusturya'ya düşerse, olur da Viyana'ya gelirseniz ve gerçekten zamanınız varsa burayı atlamamanızı tavsiye ederim. Evet, çok yakın değil, yani Viyana'ya çok yakın bir yer değil. Genelde Salzburg üzerinden geliyor buraya ziyaret etmek isteyen turistler. Ama kesinlikle gelinmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Eğer sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.